Şehir trafiktir, keşmekeştir. Çok kısa bir sürede ulaşabileceğin bir yere aslında trafikte saatlerce beklemektir. İnsanların toplu olarak yaşadığı bir yer ama şu an beton yığınından bir farkı yok şehirlerin. İnsanların nefes alabileceği bir yer değil artık şehirler. Yollar yayalar için yapılmış. Çamurda dolaşmasınlar, ayakları oraya buraya takılmasın, rahat yürüsünler. Oradan oraya gidebilsinler diye. Köprüleriniz varsa, yüksek binalarınız varsa burası gelişmiş bir yerdir gibi böyle çarpık bir anlayışımız var. Kaosa ayak uydurmaktan ziyade beni farklı bir çözüm bulmalıyıma itti. Buradan direkt Naturis'e doğru gidelim. Naturis'ten koşu yoluna bağlanıp koşu yolundan köprü ayağına doğru geçelim. Bence burası İzmir. İzmir'in güzel bir semti. Yokuşu bol, merdiveni bol. Onun dışında ne diyebilirim? Yaşım 50, dans öğretmeniyim, bisiklete biniyorum. Her işimi bisiklet götürüyorum. Ben Hüseyin, yaklaşık 5-6 senedir Manisa'da yaşıyorum. Manisa'ya taşındığımda bir arabam vardı. Ulaşımımı arabayla sağlıyordum. Gitmek istediğim her yere arabayla gidiyordum. Manisa'ya geldikten sonra bunu yapamadığımı fark ettim. Ki Manisa'nın küçük olması ve araba sayısının fazla olmasından dolayı bisikleti tercih ettim. Yani arabamı sattım ve gittim bir bisiklet aldım. Okula gelip giderken bisikletle ulaşımımı sağlamaya karar verdim. Çünkü benim evimden bisikletle okul 10 dakika ama otobüste 1,5 saat sürüyor. Adım Tanzer Kantık. Günlük hayatımda da bisikleti ulaşım amaçlı kullanan bir insanım. Bisiklet aktivizminin içinde bisikletle ilgili farkındalık ve bilinci arttırmak adına görsel tasarımlar yapıyorum. Kapımın önüne çıkıyorum. Çıkamıyorum. Park etmiş araçlardan. Karşıdan karşıya geçemiyorum. Şu anda biz yolları araçlara ödünç vermiş durumdayız. Ne zaman geri alacağız bilmiyorum ama alacağız bir gün geri. Manisa baştan sona 6 kilometrelik bir şehir. Gidebileceğimiz 2-3 cadde var. Arabayla benim şehir içinde gidebileceğim ve arabayı park edebileceğim bir yer yok açıkçası. Bu kolaylığı görünce de ve etrafımda herkes vızır vızır bisiklet sürerken, mutlu mutlu gezerken ben de dedim ki bisiklet sürmeliyim. Yolun ortasından yürümek zorundayım. Şaka gibi. Yani bir taraftan Türkiye gerçeği diyoruz, bir taraftan da uğraşıyoruz. Değiştirmek için uğraşıyoruz. Zihniyetleri değiştirmek için uğraşıyoruz. Bizim savunduğumuz metinlerin kornaya değil frene bas, bisikletin üstünde insan var. İnsanların günlük hayatında karşılaşabilecekleri yerlerde, direkte bir yerde, sosyal medyada bu mesajları alabilecekleri mecralarda tasarım haline getirip bunları paylaşıyoruz. Arabam varken ben normalde iş yerime arabamla gidip geliyordum. Her ay benim 100-150 liralık bir yakıt masrafım oluyordu. Arabaya yaptığım masrafla beraber bu masrafım benim 300-350 lirayı buluyordu. İşimle evimin arası 15 kilometre. Şu an İstanbul'da Maslak'tayız. Burası İstanbul'un kanserli dokusu. Dokusuna çok uygun olmayan böyle yüksek binalarda insanlar çalışsın diye tekrar revize edilmiş bir yerdeyiz. Normalde 20-25 dakikada bu yolu alabiliyordum arabayla. Arabayı sattıktan sonra ben 20 dakikada da aynı şekilde bisikletle gittiğimi fark ettim. Bunun yanı sıra hem masrafım ortadan kalktı ve ben bir şekilde ulaşmak istediğim yere daha hızlı ulaşabiliyorum. Şu trafikte gördüğünüz insanlar da tıpkı benim gibi bu bölgede çalışıyorlar ve işlerinden evlerine, evlerinden de işlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Muhtemel ki saatlerdir sokaktalar. Daha birkaç saatleri daha böyle yolda, trafikte geçecek. İş dışında verdiği ufacık boşlukların kendisini sevdiklerimle vakit geçirmek yerine hiç tanımadığım, hiç bilmediğim insanlarla trafikte vakit geçirmek ve zamanımı orada öldürmek zorunda kalıyorum. Bunun çözülmesi lazım. Bu çözülmeden hayatımızda aslında mutlu olabilmemizin bence bir yolu yok. Yaşadığımız ülkede araba sahipliği bir sınıf atlama aracı olarak görülüyor. Yüzlerce bin lira verdiğiniz arabalarla bir yerden bir yere erişemedikten sonra, saatte 5 kilometre hızla gittikten sonra çok refah dolu bir hayat sürmüş olmuyorsunuz. Kötü olan şey ya petrol uğruna savaşlar yapılan bir şey. Hani birçok ülkeye göre bu zenginlik göstergesi. Tabii o zenginlik de kolay elde edilmiyor. Dediğim gibi savaşlar yaşanıyor yani.
Amerika İran'ı neden bombaladı? Irak'ı neden bombaladı? Hani petrol için bombaladı. Buradan kazandıkları parayla başka bir yerde küçük bir tatil yaparak sonra geri bunu devam ettiriyorlar. Burada avcı ve toplayıcı oluyorlar. Sonra da başka yerde bir sefahat sürüp tekrar o dünyaya geri dönüyorlar ve bu pazartesi sendromu oluyor. Petrole bürünmüş, simsiyah bir ördek fotoğrafı vardır. Onu gözünün önüne getirdiğin zaman anlarsın işte yani nasıl kirli, ne kadar kirli, pis bir şey olduğunu. Yani hani o bembeyaz ördeği simsiyah yapan hani çok kötü bir şeydir yani. Ya ben şaka gibi geliyor bana. Çocuğunun neredeyse 4 senelik yurt dışı eğitiminin üzerine biniyorsun ya. Aslında hani yaşadığın yeri güzelleştirmek insanın olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi. Ama tercihlerimiz şimdilik trafik, yorgunluk, stres, yol vermedi diye birbirine kavga dövüşle geçiyor. Bir süre böyle galiba. Bizi bir yerden bir yere götürsün diye aldığımız araçlar bizi hiçbir yere götüremiyor. Götüremiyor, tıkanıyor. Yapılmış olan çözümler var. Sen bunların hiçbirisine bakmadan bütün şehri arabalara göre planlarsan araba alan insan kendisini şehrin, yolun efendisi zanneder. Sanki yolu arabayla birlikte ona satmışlar zanneder. Bunun sonucunda da düz çizgi olan bir yerde saatte 80-90'la gidip sollama yapabilir. Bu hakkı kendinde görür. Oysa ki kenarda 50 kilometre yazıyordur. Bu şehirde yani İstanbul'da resmi olarak 14 milyon, gayri resmi olarak da 18 milyon insan yaşıyor. Bana sorduklarında ben bu 18 milyon tane insanın en azından 10 milyonunda ehliyet vardır diye düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Benim için mutlu bir haber. Sadece 5 milyon ehliyetli insan varmış. Arabası olan insan sayısı da 3.8 milyonmuş. Yani 3.8 milyon insan arabalarıyla keyifli, konforlu bir yerden bir yere gitsin diye geri kalan 15 milyon insanı trafiğe, hengameye mecbur bırakmışız. Ben ulaşım aracı olarak bisikleti tercih etmiş bir vatandaşım. O esnada otomobilini kullanan insan da ulaşım aracı olarak otomobilini tercih etmiş bir insan. Anayasal düzlemde eşit vatandaşız. İkimizin de bir oy hakkı var. İkimiz de vergi veriyoruz. İkimiz de bu ülkenin işte çıkarları gerektiğinde ikimizin de katkısı eşit. Ben gündelik hayatımda bisiklet kullanıyorum ama bunu hayata geçirmekte bazı zorluklar var. Kabul etmek gerekir. Ben 5 dakikada geldim. Muhtemelen de yarım saat, 1 saatlik daha bir yolum var eve gitmek için. Maalesef belki de toplu taşıma kullanmadıkları için bizler belki de arabayı, lüks tüketimi daha çok önemsediğimiz için araba kullanmayı tercih ediyoruz. Bunun bazı tabii ki götürüleri var. Yaşadığım yer Manisa ve çevre kirliliği şu an en üst seviyede. Özellikle kış aylarının getirdiği bir kirlilik de var. Biz Sipil Dağı'nın eteğine kurulmuş bir şehir olduğumuz için burası bir vadi ve yakılan sobalar, araçların egzoz dumanları. Burada yere çöktüğünde gitmiyor. Aylarca, belki yaz ayına varıncaya dek bu kirlilik gitmiyor. Bunun gitmemesinden kaynaklı da şu an Türkiye'nin en kirli şehirlerinden biri Manisa. 2. sırada yer alıyor. Talebim adil alan paylaşımı şehirlerde, şehirlerin tamamında. Bu sadece bisiklet anlamında değil, yaya için de geçerli, engelli için de geçerli. Çünkü bugün yayanın ve engellinin ve bisikletlinin şehirlerde karşılaştığı sorunlar ortak. Araba kullanırken 60 kilometrenin üzerine çıktığı vakit ne tabela görüyorsun, ne ışık görüyorsun, ne bisikletli görüyorsun, ne yaya görüyorsun. Görmüyorsun bunların hiçbirisini. Çünkü hızlandıkça görüş aralığın daralmaya başlıyor. Sonuç, işte denizin başına gelen.
İzmir Gençlik Merkezi, spor kulübü ve bisiklet grupları ile birlikte bisikletliler ve yayalar için yollarda trafik güvenliği istiyoruz. 17 yaşındaki milli sporcumuz Deniz, 2016 Yıldızlar Erkekler Genel Klasman Türkiye birincisi, 2016 Yıldızlar Erkekler Türkiye Şampiyonası ikincisi. Belbahçe'de ters şeritten ve yüksek hızla ilerleyen araç, hatalı sollama yaparak emniyet şeridinde bisikletliyle seyir halinde olan bisiklet sporcumuz Deniz'e çarpmış ve şans eseri acı bir kayıp yaşamadan elinde ve leğen kemiğinde küçük kırıklarla bu vahim kazayı atlatmıştır. Bu etkinlikte amacımız şehir içerisinde bisiklet yolu olmayan yerlerde emniyet şeridini kullanan yaya ve bisikletlilerimize saygı duyulmasını, taşıt merkezi trafik olgusundan çıkılıp yaya ve bisikletlilere saygı duyulmasını konusunda farkındalık yaratarak bu konularda yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. Sağdaki arabayı sollamak için sola çıkıyor, yeniden karşısına bir araba geliyor, onu da sollamaya çalışıyor. En sola geçiyor. Dolayısıyla denizin geldiği taraftan denizin tam üstüne çıkıyor, çarpıyor. Yani deniz arabaya direkt ben sadece arabanın şeyini gördüm, kaportasını gördüm diye anlatıyor. Emniyetin yapmış olduğu araştırmalarda da, Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu araştırmada 2017 yılında 3300 kişinin İzmir'de trafik kazalarından bisikletlilerin yaralandığını veya hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok teşekkür ederim. Beni buraya gelerek çok mutlu ettiniz. Sağ olun. Yani vallahi hiçbir şey bulamıyorum. Çok sağ olun. Hepinize kazasız belasız basitten diliyorum. Critical mass teknik tanımına bakarsak eğer bir nükleer reaksiyonun başlaması için gerekli olan minimum nükleer kütledir. Hem onun farkında olmak hem de onu biraz da kale almak durumunda kalıyorsunuz açıkçası. Orada işte bu işin başkansız patronsuz olduğunu da görebiliyor. Critical mass bence en başta bunu gösteriyor. 4 olduklarında bakmıyorsunuz. 10 olduklarında biraz dikkat çekmeye başladılar. Şöyle bir 30-40 kişi olduklarında artık arabalar onları fark eder. Fark ettikleri için de durup yol verme ihtiyacı duyarlar. İşte critical mass bence oradaki nokta, oradaki kalabalık. Farkındalık oluşturmak için, insanları uyarmak için veya insanları bir şey anlatmak için, kimi zaman eğlenmek için, kimi zaman da düşündürmek için olduğunu düşünüyorum. Critical mass amaç olarak bisikletli ulaşımı benimseyen insanların her ayın son cuma ya da cumartesi günü şehre göre değişen bir şekilde spontane olarak bir noktada toplanıp trafikte hakkımız olan sağ şeritte seyretmemizi
seyretmemizden doğuyor. Seninle aynı dertleri, aynı sorunları yaşayan bisikletlerle birlikte bir araya geliyorsun. İlk etkinlikte şu tarz şeyler hazırlayıp bunları bisikletlerin önlerine astık. Genelde Critical Mass'te kullanılan sloganlar. Bir 100 kişilik bir katılım sağladık ilk etkinlikte. Critical Mass dünyada 300'den fazla şehirde yapılan bir bisiklet eylemi aslında. İlk çıkış noktası Çin'deki bir trafik ışıklarına dayandırılıyor ama bazı kaynaklarda işte bisikletlilerin yeterli çoğunluğa ulaştıkları anda araçlardan kendi alanlarını alması, hani kendilerine alan açması olarak nitelendiriliyor. Geçtiğimiz hafta Instagram üzerinden Critical Mass Mannheim'da Almanya'daki şeyle bir etkileşimimiz oldu. Bir şey yapmışlar, bir flare tarzı bir tasarım yapmışlar. Bu tasarımları alıp biz kendi hesabımızda paylaştık ve oradaki arkadaş bizimle iletişime geçip eğer isterseniz bunlardan size gönderebilirim, siz de kendi şehrinizde duvarlara asabilirsiniz dedi. Sağ olsun. Hatta şey yazıyordu o tasarımda, kendi bölgenizdeki Critical Mass'leri destekleyin. Ulaşım hakkımı istediğim için zaten buradayım. Ben kendimi belli etmek için buradayım şu an. Bizim varlığımızın kabul edilmesi. Biz bisikletliler olarak İstanbul'da varız ya. Her yerdeyiz zaten. Bisikletli zaten trafikte görünmüyor. Yani herhangi bir şekilde yani sinyal verdiğinde ya da çıktığında işte her ne kadar kurallara uyarsanız uyun sizi bir varlık olarak görmüyorlar trafikte. O yüzden var olduğunu göstermek önemli. Zaman zaman kaldırımlardan gidiyorum. Bu sefer de yayalarla sorun yaşıyorum. Gerçekten zor. Birkaç yerde var bisiklet yolumuz. Genelde oralarda kullanıyorum ben. Orada sorun yok, rahat. Ama orada da yayalar bizim yolumuzdan yürüyor. Öyle olunca orada da yine bir sorun var. Bu saatlerde iş çıkışı, okul çıkışı. Trafik böyle. Bisikletlilerin en üstün olduğu zaman bu. Şimdi konvoy halinde gittiğimiz için biz de trafikle birlikte akıyoruz. Ama yalnız olursak aralardan, zaman zaman kaldırımdan elimize alıp geçiyoruz. Bazen tramvay yolundan. Bisikletli ulaşım çok eğlenceli ve çok pratik. Bisiklet yasağı istemiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin Mayıs 1993 bir küpürü var şu an elimde. Eskişehir'de o dönem yani 1993 yılı, ben 93'lüyüm, 25 yıl önce benle yaşıt bir gazete küpürü. O zaman bile bisiklet yasakları var ve kent merkezine şu an olduğu gibi bisiklet ve mobiletlerin girmesi yasaklanmış. Sebep de şuymuş, bisiklet ve mobiletler Eskişehir trafiğini katlediyor. Ve şu an yine aynısını söylüyorlar bize. Eskişehir Odunpazarı'nda sözde yayalaştırılmış yolda motorlu taşıtların ardı arkası kesilmiyor. Arabaları görmezden gelen belediye zabıtaları ise bisikletleri durdurup ceza kesiyor. Yayalaştırılmış yolda arabalar geçiyor, bisikletler geçemiyor. Bakın yayalaştırılmış yol. Bakın Odunpazarı naftası. Ceza makbuzuna göre yayalaştırılmış yol ama motorlu taşıtlara kimse karışmıyor. Eskişehir'de 28 ana cadde ve sokakta yasak vardı. Sonra tabii girişimlerimizde bunu 5 caddeye düşürdük. Tabii bu caddelere hala kazanamadık. Gördüğünüz gibi tabelalar hala devam ediyor. Kimi zaman bir balon, kimi zaman çiçek, kimi zaman da şık giyinerek, herkes kendine göre şık giyinerek bisiklet sürmek. Yani formayla, işte yeleklerle, işte bisiklet gözlüğünle, işte bisiklet eldivenine değil de daha normal günlük hayatında giydiğin kıyafetleri giyerek bisiklet sürmek insanlarda başka fikirler doğurabilir diye düşündük. Bisiklet gruplarında da bunun konuşulmaması bana garip geliyordu ve bir araya gelemiyorlardı. Critical Mass bunu galiba yaptı diyebilirim. Hani bisikletçileri bir araya toplamayı başardı diyebilirim. Aslında normalde birbirleriyle görüşleri örtüşmeyen, farklı görüşleri olan, bisiklet sürmeyi sadece spor amacıyla veya sahilde güzel bir sürüş yapıp sonunda bir çay içerek
olayı noktalayan insanların da bir yandan da bisikleti bir aktivist aracı olarak gören, eylem düzenleyen, onun üzerinden ufak da olsa böyle görüşünü, siyasi görüşünü, dünyaya bakışını temsilen onu kullanan insanları da bir araya getirdi. Eller ekmeğe yedi, gaza Sloganım neydi? İsyan, devrim, bisiklet. Bisiklet sürsene, bisiklet sür, bisiklet sürsene, bisiklet sürsene, bisiklet sürsene. Bisikletin iletişim aracı olması vasıtasıyla aynı frekanstan anlaşabildiğim arkadaşlar bir anda Critical Mass'ler sayesinde aynı ortamda bulunmuş oldu. Ve bize dedik ki bu toplumsal sanatı, sosyal sorumluluk hareketini, toplumsal hareketi hep birlikte bu bisikletlerimizle yapalım. Yani birçok grup kurmuştuk aslında ve bunların hepsini Kadıköy Bisiklet'in altında devam ettirme projemiz var şu an. Bunların arasında Engelsiz Pedal Derneği var, Bisiklet Ulaşım Platformu var, Bisikletliler Derneği var, Perşembe akşamı bisikletçileri var, pedalçörler var, sahil bisiklet ekibi var. Varoğlu var. Birçok bisiklet grubu, derneği zaten hakkımızı kamusal alanda arıyorduk. Ama düşündük ki bir belediye bir bisiklet birimi kursa, bir belediyenin kendi işleyişi içerisinde böyle bir birim olsa bunun bize faydası nasıl olur? Kadıköy bisiklet kullanımına çok elverişli bir mekan. Ve etrafındaki ilçelere de tam ortasında Ümraniye, Üsküdar olsun, Kartal hepsinin etrafında, yani hepsinin ortasında merkezi bir nokta. Buralardan insanlar işlerine gelip giderken, okullarına gelip giderken, üniversitelerin olduğu bir şehir Kadıköy. Bisikletin içinden gelen, bisiklet sürmeyi bilen, bisiklet yolunun nasıl olması gerektiği için bir fikri olan insanları belediye çatısı altında belediye de zaten toplamak istiyormuş. Bunu fark ettik. Belediye içerisinde bisiklet kullanan bir sürü arkadaş. Sadece fiziksel olarak bisiklet yollarını yapmamız bunun için yeterli değil. Bizim aynı zamanda insanlara bisikleti sevdirmemiz de gerekiyor. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmamız da gerekiyor. Bisikletle beraber daha rahat ulaşım yapabileceklerini gösterirseniz bu sayı artar. Sayı arttıkça da kamuoyunun kabulü daha rahat, daha kolay olur. Bizim bisiklet yolu yapmamızın amacı çocuklar binsin güvenli bir biçimde, yaşlılar binebilsin. Yani normal refleksleri ya da tecrübeleri standart bir bisiklet sürücüsünden, iyi bir bisiklet sürücüsü kadar şanslı olmayan insanlar da var. Bunlar da kullanabilsin diye ayrılmış bisiklet yolu yapıyoruz. Aslında bisikletin karayolları kanunundaki şeridin sağını kullanma hakkı tabii ki baki. Ve bisiklet bir ulaşım aracı olduğunu anlatabilmemiz gerekiyor. Bunun için neler yapabiliriz? Bunun için çocuklara bisiklet kullanmayı öğretebiliriz. Bisiklet kullanımını yaygınlaştıracak etkinlikler yapabiliriz. İnsanların bisiklet kullanırken oluşan korkuların, işte mesela tekerleğim patlasa ne olacak? Veya zincirim çıksa ne olacak? Yani bunları onlara öğreterek veya yol göstererek aslında kullanımdaki engellerin önünü açabiliriz. Yani aslında kültürel olarak Kadıköy'de bisikleti yaygın hale nasıl getirebiliriz? Bizim bunu da çalışmamızı yapmamız gerekiyor diye düşünmeye başladık. 6 tane proje belirledik. Engelli insanların taşınacağı, yaşlı insanların taşınacağı, evcil hayvanların taşınacağı, insanlara istihdam sağlamak için çay kahve satılabilen bisikletlerin olacağı. Belediyeye de çıkıp dedik ki 19 Nisan Dünya Bisiklet Günü'nde Kadıköy Belediyesi bisiklet birimini kurun. Hatta dedik bunun takip eden haftada da bir festival kurgusu yaptık. Belirli gün ve haftalar kitabına girecek şekilde destansı bir festivalle bu birimin kuruluşunu kutlayacağız hep birlikte. Tüm Kadıköy'e, tüm İstanbul'a, herkese bunu duyuracağız dedik.
Saçma bir şeyler yemek olabiliyor işte. Kedi maması vardı dediğim gibi. Bir dakika. Ondan sonra motosiklete otostop çekmişim. Şarkı söylemişim. Çocuklara balon falan verdim. Engelli bir çocuğa özellikle. Çok şirindi. Sohbet ettik falan. Teşekkür etti bana ya balon için. Öptüm onu. Güvenliğe pilav getirdim ondan sonra. İşte yolda halay çektik. Onu söylemiştim. Sanırım yapmayın. Ondan sonra bir tane çocuğa zincir takmayı öğretmeye çalıştım. Kadıköy'deki boğaya çay içirdim. Ondan sonra şaşkın bakkalda bir tane bakkala. Neden şaşkınsınız? İstanbul'da olmaktan şaşkın. Ha, sokak sanatçılarıyla şarkı söyledim. Kadıköy'de çok gördüğümüz şurada ses müziği. Aslında sesli müziği de çok severim. Ama ben rock dinleyip söylüyorum. Belki 3. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Da-dum, da-dum. Bisikleti bir yaşam içinde etkin bir araç olarak kullanan insanların kendi ihtiyaç duyacakları besin maddelerini daha efektif nasıl elde edebileceklerine dair küçük ipuçlarını verdiğimiz, işte sembolik bazı uygulamalarda bulunduğumuz bir toplantı için buradaydık. Kadıköy Bisiklet Festivali için buradayız. Deri üzerine çalıştık. Bunun ileriki safhalarında başka malzemelerle yapabilecekleri, kendi evlerindeki eşyalarını bisikletlerine monte edebilecekleri, onları geri dönüştürülebilir halde kullanabileceklerini göstermek adına bir başlangıç yaptık. Ben şu an İstanbul'dayım kısa bir süreliğine. Normalde bisikletle Çin'e varmıştık. 2 yıldır bisiklet üzerindeyiz, yatay bisiklet üzerindeyiz. Buradan şu an Çin'deyiz. Çin'den Güneydoğu Asya'ya gideceğiz. Yani Tayland, Laos, Kamboçya, Vietnam o bölgeye gideceğiz. Daha sonra Avustralya ve Yeni Zelanda'ya güneye doğru ineceğiz. Ve tekrar kuzeye çıkacağız. Filipinler, Tayvan, Japonya ve Güney Kore ve Güney Amerika. Batı kıyısından Güney Amerika'nın en güneyine kadar, Ushuaia'ya kadar toplamda yaklaşık 5 yıl sürecek. Bisikleti gören, her ne kadar bisikletimiz değişik olsa da bence normal bisikletle bile farklı bir ülkeye gitsen insanlar sana geliyorlar ve tura çıkma dediğimiz zaten insanlarla iletişim kurmaktı, farklı kültürleri gözlemlemekti. Bu sebeple hani bisiklet üzerindeyken çok daha odakladığımız şeye ulaşabiliyoruz rahatça. Çok hızlı ve çok da değişik bir tecrübeydi bizim için. Çünkü yine 2 teker üzerinden tüm bürokratik hareketleri değiştiren ve 2 teker üzerinde evrilen bir kurum haline geldi Kadıköy Belediyesi. Bu katılımcılığı kendimiz de zorlamaya çalışıyoruz. Yani diyoruz ki şöyle bir etkinliğimiz var, buna katılın veya şöyle bir şeyi nasıl yapalım, hadi gelin beraber karar verelim diyoruz. Ama burada dışarıdan da gelen bir talep var. Siz bu bisiklet birimini bize verin dedik. Ya niye şuradan gaza geldik? Poşeti dağıtmışlar. Aklımdaki Kadıköy. Biz bisikletçilerin aklındaki Kadıköy'ü sonra Kadıköy Akademi'nin sitesine girdik. Orada da
katılımcı kentsel yönetim diye bir şey vardı. Sonra düşündük taşındık, ileri demokrasi, katılımcı demokrasi. Biz Kadıköy'deki bisikletçiler olarak bir araya gelelim ve bu birimi biz kuralım. Kamusal alandaki olumsuzlukları olumluya biz çevirelim. Bu süreci biz tasarlayalım istedik. Bisikletli ulaşım ve bisikletli yaşamın Kadıköylülere dokunmasını, aslında Kadıköy'den İstanbul'a, İstanbul'dan Türkiye'ye gerçekten iki teker üzerinde bir mesajımız var. Tüm Kadıköy 24 kilometre kare. Tüm Kadıköy'ün alanı. Şimdi buraya her yıl 100 bin, 50 bin araç girdiğini düşün. Gelir durumunun yüksek olduğu bir semt. Herkes kolaylıkla otomobil alabiliyor. Şimdi bunlara park yeri bulmak büyük bir dert olacak. Bizi bekleyen en büyük sorunlardan biri. Bu park yerleri bir yerden sonra yeşil alanlardan yemeye başlayacak. Bu talepleri yani bir yerden sonra karşılayamayacağız. Daha çok otomobil, daha çok petrol tüketimi üzerine kurulu bir sistem var. Bunu aşmadığımız sürece zaten Kadıköy gibi, Beşiktaş gibi, işte Eminönü gibi, Şişli gibi kent merkezlerinde yoğunluk şişecek ve bir yerden sonra hiçbir şekilde hareket edemeyecek hale geleceğiz. Sürekli artan bina, nüfus ve araç yoğunluğuna çok aslında fizibilitesi yüksek bir alternatif bisiklet. Çünkü insanlar gerçekten farkında değil fakat A noktasından B noktasına gidemiyorlar. Ve bu yüzden de o anki ulaşım, yani mevcuttaki ulaşım altyapısını suçluyorlar tabii ki doğal olarak. Fakat biz ne yeterli toplu taşıma sistemine sahibiz, ne yeterli yol altyapısına sahibiz ve sürekli bir şekilde araç almaya devam ediyoruz aslında ve sürekli artan bir nüfusumuz var. Günde 2 ya da 3 saat kullandığınız bir araç sokakta 15 metrekare yer kaplıyor ortalama. Yani size ait bir araç. Bir apartman, 10 daireli bir apartmanda 20 araç olduğunu düşünün. 300 metrekare. 3 dairelik yer kaplıyor. Siz bu alanı ne olarak kullanabilirsiniz? Yeşil alan kullanabilirsiniz. Bir çocuk parkı olarak kullanabilirsiniz. Bir rekreasyon alanı olarak kullanabilirsiniz. Spor aletleri koyabilirsiniz. Bunları yapmak yerine orada yatan bir cisim var. Ve sizin için o cisim çok kıymetli. Amaçlarımız arasında fiziksel bir bisiklet binanın olması, bisiklet biriminin olması ve o bisiklet birimi çevresinde tüm mahallelerde aslında bu bahsettiğim kültürel olarak bisikletin hayatımızın içerisine girmesi için bazı çalışmaların yapılması. Bu bir sekizgen. Bunun üzerine 8 tane taşıyıcıyı çakacağız. Ortaya da 8 tane taşıyıcıyı tekrar çakacağız. Üzerine de birazcık ortalara da ufak profiller ekleyerek bir bisiklet tekeri hissiyatı yaratacağız. Ondan sonra şurayı döneceğiz. Muhtemelen tekere benzeyen malzemeyle döneceğiz. Sonuç olarak Google Earth'ten baktığınızda, şuradan açayım size Google Earth'ü. Şimdi şuradan baktığınızda tam bu noktada bir tane bisiklet tekeri göreceksiniz. Tam Kalamış Gençlik Merkezi'nin önünde şurada kalan bir alan. Kalamış Parkı'nın kenarında. Bisiklet gezginlerinin kullanması, yani uluslararası bisiklet gezginlerinin içinde durak oluşturması gerçekten büyük bir sistem yapacaktır bina için. Bu bir ilk. Yani bundan sonra da böyle organizasyonlarda çevreci bir araçla gelinlikli, gelinliksiz her yerde güzel bir şey olduğunu düşünüyoruz. 3 tekerlekli olsun ama sıra dışı olsun. Evlenirsem bisikletle gideceğim dedi. Bisikletin sağlıklı bir şey olduğunu herkese anlatmak, göstermek istiyorum. Kritik çoğunluk dedik. Başka bu kritik çoğunluğun kamusal alandaki diğer tezahürlerine baktığımızda aklımıza ilk düğün alayı geldi. Biz dedik madem kritik çoğunluğuz, faydalı bir işimiz olsun, sosyal faydası olan bir pedal çevirelim dedik. Bugün pedal çevireceğiz. Gelinle damadımız için, hem kendisi de engelli bir damadımız var, işitme engelli. Bugün güzel bir düğün alayı yapacağımızı düşünüyorum. Evliliğin çok iyi bir şey olduğunu düşünmediğim için bence şu an yaptığımız biraz saçma geliyor ama böyle gitmeleri yerine bisikletle gitmelerini tercih ederim. Çünkü çevreye herhangi bir kirlilik vermiyor. Hem görsel olarak hem de ekolojik olarak daha sağlıklı bir şey. Bisiklet binmene yardımcı olayım dedi. Öyle bisiklet binmeye derken öyle bir şeyler oldu işte. Düğün dernek. Abi bizim tayfa böyle yani ha. Bak görüyor musun abi?
İsyan bir devrim düşmekten, hayal kurmaktan kafayı yedim ben. İnsanlar artık uyansa, insanlar keşke savaşmazsa. Bir isyan Abi şey diyelim mi? Arabadan ilk bisiklete bin. Arabadan ilk bisiklete bin. hayal kurmaktan kafayı yedim ben. Kardeşler artık uyansa. Critical Mass en başında konuştuğumuz gibi aslında bir topluluk, bir grup ya da bir organizasyon değil. Yani başı, hiyerarşisi, yönetimi vesaire olan bir grup da değil. Söylediğimiz gibi eylemin kendisi aslında. Ben bunun içerisinde en fazla Critical Mass'e katılan bir birey, bisikletli bir birey olarak var oluyorum. Hani Critical Mass'le alakam aslında o şekilde nitelendirebilirim. Düzen, çelişkiler düzeni ve siz bazen sizi çok ifade etmeyen işleri yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bazen imkansız, bazen maddi sebeplerle yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Çok temiz, çok rahat bir trafiğin içerisinde siz çocuğunuzu bırakır mısınız bisikletle okuluna gitsin diye? Ben bırakırım. Biliyorum çünkü başına bir şey gelmeyecek. Yani şu anki pozisyonda kimse bırakmaz. Ama çözüm aslında bir miktar aktivizmde. Yani kimse size oturduğunuz yerden haklarınızı vermiyor. Gel kardeşim bu senin hakkın, al bunu, hadi git evine demiyor. Bunları aslında bir mücadeleyle kazanıyorsun. En basitinden şunu söyleyeyim, ben neredeyse kendimi bildim bileli etrafıma, yaşadığım çevreye en az zararı vererek yaşamımı sürdürmeye gayret ediyorum. Bunun içerisine sokağa çöpümü atmamak da var, sigaranın izmaritini de atmamak var, hatta başkalarının pisliğini temizlemek de var gerektiğinde. Ulaşımını sağlayabilecek tek aracı ben bisiklet olarak görüyorum, toplu taşıma dışında. Otomobil kesinlikle geleceğimizde olmadığını düşünüyorum. Bisiklete binmek, bisiklet üzerinde olmak zaten başlı başına bir eylemdir. İşte bunu fark etmese de böyledir yani. Osmanlı'ya ilk geldiğinde bisiklet ahali anlamamış nasıl dengede durduğunu. Yani bunu ancak cinler dengede tutuyor, ayakta tutuyor deyip ismine cin atı demişler. Bir umut var hala kalbimde, bir ışık gördüm ben. İsyan, sevgi dolu isyan. İsyan, saygı dolu isyan. İsyan.